İlk defa Japon balığı besleyecek olanlar akvaryum kurmaya karar verdiklerinde pek çok konuda kararsızlık yaşarlar. Özellikle balıkları için hassasiyeti olan bu dostlarımız seçim yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bana özelden yazıyorlar. Bu videomuzda asgari olarak Japon balığı akvaryumunda olması gereken malzemeleri ve akvaryum özelliklerini sizlere anlatacağım. Haydi başlayalım. Hoş geldiniz. Öncelikle sevgili dostlar, her zaman olduğu gibi videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ancak sorularınızı buradan YouTube üzerinden sorarsanız sevinirim. Çünkü çok fazla soru geliyor ve bu soruların çoğu birbirine benzer sorular. Pek çok hobicinin ilk tercihlerinden biri olan Japon balıkları genelde küçük akvaryumlarda beslenmektedir. Ancak küçüklük göreceli bir kavram olduğu için bazen çok küçük akvaryumlar tercih edilir. Maalesef bu küçük akvaryumlara ise çok sayıda balık konur. Bunun sebebi pet shop'a gittiğimizde pek çok türü olan Japon balıklarının görsel güzelliğidir. Hepsini alıp akvaryuma koymak isteriz. Ancak akvaryum boyutumuzun küçük olduğunu bu aşamada unuturuz. Yine bu aşamada iyi bir filtre sistemi de almadığımız için akvaryumda çeşitli sıkıntılar yaşarız. Şimdi sizlere asgari oranda Japon balığı akvaryumunda olması gereken malzemeleri tek tek anlatacağım. Umarım bu videomuzdan sonra kafanızda soru işareti kalmayacak. Akvaryum boyutu. Balıklarınızı almadan önce ilk olarak akvaryum boyutuna karar vermelisiniz. Burada önemli olan durum sizin akvaryum koyacağınız alanın büyüklüğü ve kaç balık beslemek istediğinizdir. Çünkü evinizde akvaryum koyacağınız alana bağlı olarak bir boyut belirlemelisiniz. Yine beslemek istediğiniz balık sayısı da boyutunuzu etkileyecek bir diğer faktördür. Ancak şu durum unutulmamalıdır. Her bir Japon balığı için en az 10 litre su olmalıdır. Yani 3 tane Japon balığı besleyecekseniz en az 30 litrelik bir akvaryum edinmelisiniz. Bu asgari oranda su miktarıdır. Daha fazlasını yapmak sizin elinizdedir. Akvaryum hacmini ise şu şekilde hesaplayabilirsiniz. Öncelikle akvaryumunuzun enini, boyunu ve yüksekliğini ölçeceksiniz. Sonra santimetre cinsinden bu üç değeri çarpıp 1000'e böldüğünüz zaman çıkan sonuç sizin akvaryumunuzun brüt olarak hacmini verecektir. Biraz önce de söylediğim gibi hobici dostlarımız bu aşamada balık sayısını fazla tutarak hata yapmaktadır. Olması gerekenden fazla sayıda balığı bir arada tutmak hem akvaryum içinde çeşitli kavgalara sebep olacaktır, hem de su değerlerinin çabuk bozulması sebebiyle çeşitli biyolojik sıkıntılara neden olacaktır. Çünkü akvaryum boyutu için belirlemiş olduğumuz filtre sistemi fazla olan yükü kaldıramayacaktır. Bir de bu aşamada akvaryum bakımı ihmal edilirse çok daha büyük sıkıntılar oluşacaktır. Ancak her bir Japon balığı için 10 litre su hacmi olursa ve filtre sisteminizi de akvaryum boyutunuza uygun şekilde seçerseniz herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. İlk defa akvaryum alacaksanız eğer, akvaryum seçerken yükseklikten ziyade eninin geniş olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü Japon balıkları taban bölgesi balıkları olması sebebiyle akvaryum yüksekliğinin fazla olmasına gerek yoktur. Taban genişliği onlar için çok daha önemlidir. Ayrıca bu durum dekor yaparken de size yardımcı olacaktır. Yine akvaryumun uzunluğunun da fazla tutulmaması doğru olacaktır. Birazdan bahsedeceğim filtre sistemi seçiminde bunun sebebini anlatacağım. Burada ben sizlere 3 tane Japon balığı için boyu 40 cm, eni 30 cm, yüksekliği 30 cm olan bir akvaryum önerebilirim. Tabii bu ölçüler minimum ölçülerdir. Daha büyük bir akvaryum seçmek sizlere kalmış. Yeri gelmişken bir uyarıyı da yapmak istiyorum. Akvaryum boyutundan bahsederken aklınıza fanuslar gelebilir. Ben hiçbir balık için fanus tavsiye etmiyorum. Fanus boyutları Japon balıklarımız için çok küçük kalacağı için ve fanuslarda filtre sistemi kullanılmadığı için fanusla balık beslemenizi önermiyorum. Eğer sizler bir fanusla Japon balığı ya da farklı bir balık beslerseniz ortamda yeteri kadar yararlı bakteri bulunamayacak ve balıklar tarafından üretilen zararlı maddeler zararsız hale dönüştürülemeyecektir. Buna bağlı olarak da balıklarınız zehirlenecektir. Sonrasında ise ölümler olacaktır. Bu yüzden de fanusla balık beslememenizi tavsiye ederim. Filtre sistemi seçimi. Her akvaryumda olduğu gibi Japon balığı akvaryumlarında da iyi bir filtre sistemi olması gerekir.
Geçtiğimiz hafta sizlere akvaryumda yararlı bakteri kültürü videosunda filtre sisteminin görevinden bahsetmiştim. Eğer o videomu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü filtre sisteminin ne kadar hayati bir görevi olduğunu orada detaylı olarak anlattım. Filtre sistemi seçimi yapılırken akvaryum hacmine uygun bir filtre seçimi yapılmalıdır. Videonun başında akvaryum hacminizi nasıl hesaplayacağınızı anlatmıştım. Akvaryum hacmini hesapladıktan sonra 50 litreden küçük akvaryumlarda pipo filtre veya şelale filtre kullanabilirsiniz. Eğer akvaryum hacminiz 50 ile 100 litre arasında ise 2 adet pipo filtre kullanmanızı öneririm. Akvaryumunuzun uzunluğu eğer 60 santim üzerinde ise 1 adet pipo filtre ile iç filtre kullanabilirsiniz. Ancak iç filtrenin kapasitesinin saatlik 200 litreyi geçmemesine dikkat edilmelidir. Suyu sadece hafifçe çevirmesi yeterli olacaktır. İç filtrenin kapasitesi kutusunun üzerinde belirtilmektedir. Açıkçası uzun akvaryumlarda suyun döndürülmesi için iç filtre kullanılması gerektiği için uzun akvaryumlar önermiyorum. Tabii dış filtre ya da SAM sistemi kullanıyorsanız uzunluk sorun olmayacaktır. Eğer akvaryum hacminiz 100 litre üzerinde ise dış filtre ya da SAM sistemi kullanabilirsiniz. Burada da yine fazla akıntı yapmayacak tercihler yapılması önemlidir. Suyun akvaryum içinde dolaşmasını sağlayacak ve suyu iyi bir şekilde filtre edecek bir sistem yeterli olacaktır. Bu sebeple de filtre sistemi seçilirken tercih ettiğiniz ürünün üzerinde yazan bilgiler dikkate alınmalıdır. Uygun bir filtre seçimi yapılması kadar bu sistemin düzenli olarak bakımlarının yapılması da çok önemlidir. Çünkü zaman içerisinde filtre sisteminiz pisliklerden dolayı tıkanacaktır. Bu tıkanma sonucu filtre sistemi görevini tam olarak yerine getiremeyecek ve yetersiz filtrasyona sebep olacaktır. Bu durumda da akvaryum içinde zararlı maddeler yeterince dönüştürülemeyecektir. Filtre sisteminizi sık sık kontrol etmenizi tavsiye ederim. Filtre sistemi seçimi konusunda kararsız kalırsanız aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Akvaryum dekoru. Japon balığı akvaryumu kuracaksanız fazla bir dekora ihtiyacınız yoktur. Japon balıkları sade bir dekordan hoşlanırlar. Zaten Japon balıkları iyi yüzücüler olmadıkları için dekorların arasına sıkışıp oradan çıkamama ihtimali vardır. Bu sebeple sade bir dekor onlar için yeterlidir. Dekor seçimi yaparken uçları sivri taş ve dekor malzemelerinden de mutlaka uzak durulmalıdır. Balıkların bu sivri dekorlara çarpması sonucu oluşacak yaralanmalar sebebiyle balık ölümleri yaşanabilmektedir. Yuvarlak kenarlı dekorlar seçmeniz balıkların yüzerken yaralanmasını önleyecektir. Japon balığı akvaryumda tercih edilen kum çok daha önemlidir. Çünkü Japon balıkları kumu ağızlarına alıp atmayı çok severler. Bu sebeple de ince taneli kumlar tercih edilmelidir. Pet shoplarda satılan renkli taşlar ise kesinlikle önermiyorum. Bu renkli taşların balıklara hiçbir yararı yoktur. Ancak zararı vardır. Bu taşların arasına giren yemleri balıklarınız yiyemediği için bu yemler suyunuzu bozacaktır. Fazladan amonyak oluşturacaktır. Ayrıca bu renkli taşlar doğal taş olmadığı için üzerindeki boyayı da zamanla suya bırakacaklar ve suyun bozulmasına sebep olacaklardır. Bu durumda yine balıklarınız için ölümcül hatalardan biridir. Uzak durmanız yerinde olacaktır. Zaten ince taneli kumlarla yapılmış bir akvaryum çok daha güzel ve doğal durmaktadır. Doğal bir görüntüden bahsetmişken Japon balığı akvaryumlarına canlı bitki de ekleyebilirsiniz. Ancak bu bitkileri seçerken anubias gibi sert yapraklı bitkiler tercih edilmelidir. Japon balıkları kumda sürekli oynamaları ve kumu taşımaları sebebiyle bu eklediğiniz bitkilerin kökleri kumdan çıkabilmektedir. Bu sebeple de anubias sizler için doğru bir tercih olacaktır. Bildiğiniz gibi anubias kuma dikilmemektedir. Mangrove ya da yati kökü gibi köklere tutturulmaktadır. Bu durumda da Japon balıkları bu bitkiler için sorun olmayacaktır. Japon balıkları için güçlü ışıklandırmadan kaçınmanızı tavsiye ederim. Normal bir ışıklandırma onlar için yeterli olacaktır. Ayrıca akvaryum ışıklarını gece kapalı tutmayı da unutmayın. Isıtıcı seçimi. Japon balıkları için ideal akvaryum sıcaklığı 20-24 derece arasındadır. Kış aylarında evlerimizin genelde 21-22 derece sıcaklıkta olduğunu düşünürsek ev ortamında rahatlıkla bakılabilir. Bu sayede de ısıtıcı kullanmanıza gerek kalmaz.
Eğer ısıtıcı kullanmak isterseniz de yine akvaryum hacmine uygun bir ısıtıcı seçmelisiniz. Akvaryum hacmi 50 litreye kadar olan akvaryumlarda 50 watt bir ısıtıcı, 100 litre bir akvaryum için ise 100 watt ısıtıcı kullanabilirsiniz. Daha büyük akvaryumlar için ise 200 ve 300 watt ısıtıcılar mevcuttur. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere Japon balığı akvaryumu için asgari ekipmanlardan bahsettim. Tabi burada belirtmiş olduğum ölçüler minimum seviyedeki ekipmanlar. Balıklarımız çok daha iyilerine layıklar. Bu sebeple de onlara güzel yuvalar kurmak bizim başlıca görevimizdir. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Özelden yetişemediğim için lütfen yorumlar kısmından yazmaya gayret edin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilgi içeren bir başka videoda görüşmek üzere. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.